Merhaba değerli izleyiciler. İtsak Bentov'un Çılgın Sarkaç kitabını yorumlamaya ve açıklamaya devam ediyoruz. Önceki bölümümüzde ses ve titreşim davranışlarını anlatmıştık. Şimdi de duran dalgalar, rezonans, ritim katarı gibi şeyleri canlı bir bedende arayarak öğrendiklerimizden faydalanabiliriz. Canlı dokulardaki mikroskopik ve atomik dünyanın ilgi çekici bir keşfini sunarak canlı dokulara büyütme yolculuğu metaforu aracılığıyla düzenli yapıları ve rezonans davranışlarını inceleyeceğiz. Özellikle biyolojik maddedeki hiyerarşik yapı ve organizasyondan bahsedelim. Şimdi bir canlı doku parçasını ele alalım. Burada daha derin yapı seviyelerini ortaya çıkarmak için büyüttüğümüzü varsayalım. Yani mikroskop olarak süper mikroskop olsun elimizde. Bunu büyüttüğümüzü varsayalım. Makroskopik bakış açısından öncelikle kan damarları, bağ dokuları ve kas lifleri görülür. Bunlar kaotik ve iç içe geçmiş bir ağ yapısında bulunabilir. Yani lifleri şöyle tanımlarsak görselleştirme açısından bir hücre üzerinde mikroskopla ne yaptık? Burada odaklandık. Peki burada yakınlaştırdıkça görünürdeki düzensizlikten düzenli desenlere doğru, başlangıçta düzensiz bir yapı, düzenli desenlere doğru bir dönüşüm gerçekleştiğini söylüyor. Hücresel ve moleküler seviyelerde dokular düzensiz bir ağdan daha hassas bir şekilde hizalanmış liflere doğru bir geçiş yapıyor ve bir dönüşüm oluyor. Burada onu da şöyle tanımlayalım. Düzensizlikten düzenli desenler, yani düzensizlikten düzene doğru bir geçiş. Burada en sonunda daha da bunu da büyüttüğümüzde, yani daha da yakınlaştırdığımızda, lifler seviyesinden daha da ileriye doğru yakınlaştırdığımızda ne olacak? Atomlar düzeyinde sarmal moleküller diyelim. Burada atom ve molekül seviyesi diyelim. Seviyesi olarak tanımlayalım. Tabii bunlar kavramsal olarak, yani bu şekillerin çok detaylı olarak vermeye gerek yok. Kavramsal olarak burada tanımlıyoruz. Takdir ettiğiniz üzere bu gözlem yapının çeşitli ölçeklerde ortaya çıktığı fraktal organizasyon ilkeleriyle uyumludur. Yani birbirini tekrar edilen yapılar daha yüksek seviyeden daha düşük seviyeye doğru, makro seviyeden mikro seviyeye doğru gittikçe kendini gösteriyor. Ve bu bağ dokusundaki diyelim kolajen liflerin organizasyonu, kaslardaki sarkomerlerin hizalanması vesaire karmaşık yapılar hem makroskopik işlevselliği hem de nano düzeydeki bir düzeni sergiliyor. Yani burada bir düzen olduğunu söyleyebiliriz felsefi anlamda da. Daha sonra rezonans. Şimdi bu düzen içerisinde bu yapıların ilişkisi, birbirleri arasındaki ilişkiler seviyesinde rezonans ve moleküler titreşimlere gelelim. Burada odak noktamız moleküler ve atomik seviyelere doğru inme durumumuzda bir ortaya çıkan bir özellik var. Burada atom gruplarının yapısal düzenlenmeleri içerisinde titreşim halinde olduğu, yani bir moleküler seviyede bir titreşim halinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu titreşimde saniyede milyonlarca kez meydana gelen rezonans biçimi olarak tasvir ediliyor. Rezonans biçimi diyelim. Ve burada özellikle biyolojik sistemlerde yine rezonans özellikleri mevcut. Yani titreşim durumlarında bağlanma, reaksiyon kinetiğini etkiliyor. Proteinler ve enzimlerdeki moleküler etkileşimleri anlamak için bunlar oldukça önemli, bu rezonanslar. Moleküler yapının bir arada bulunmasını ve bir arada işlevsel halde çalışmasını sağlıyor. Bu da tabii biyofizik, katı hal fiziği gibi konuları da kapsıyor. Bu moleküler ölçekte titreşimler ve titreşimsel enerjinin biyolojik süreçleri nasıl desteklediğini gösteriyor bize.
Şimdi burada Isaac Bentov şey konusuna değinmiş. Buraya dışsal bir uyarı içerisinde, yani bu yapıyı dışsal bir uyarıyla tetiklediğimizi varsaydığımızda, yani dış etki olarak manyetik ve elektrik alanlar da duyarlı bu yapı. Alanlar diyelim. Burada bir mıknatıs kas dokusuna doğru yaklaştırıldığında veya bir elektrik alanı uygulandığında bu dokuya moleküler dalga desenlerinde değişiklikler gözlemleniyor. Yani moleküler dalga desenlerinde değişiklik, yani bir değişim, bir etki sonucu, dışsal bir etki sonucu bir değişim gerçekleşiyor. Ve bu dış alanların moleküler dinamik üzerine etkisini yansıtıyor. Bir elektrik alanı uygulamak elektron orbitallerini hafifçe değiştirebilir. Yani molekülün dalga fonksiyonu ve enerji durumlarını etkileyebilir. Ve bu fenomen yüklü parçacıklar ve elektromanyetik alanlar arasındaki etkileşimleri, enerji seviyelerini değiştirebilir. Yani bu da kuantum elektrodinamiğinde tartışılan ve incelenen bir konu. Kuantum elektrodinamiğinde ne diyelim, elektromanyetik alanlar arasındaki etkileşimlerin enerji seviyelerini değiştirir. Burası etkileşim. Evet, burada bu etkiler dış alanların rezonans durumlarını nasıl değiştirebileceğini ve yani burada doğal frekansıyla, rezonanstan kastımız zaten önceki bölümlerde açıklamıştık. Sistemin kendi yapısıyla sistemin bir doğal frekansı var, salınım gösterdiği. O doğal frekansla birlikte üzerine bir etki, aynı frekansta bir kuvvet veya bir alan etkilediğinde ne oluyor? Bu da daha yüksek bir oranda bu titreşim gerçekleşiyor. Yani bu titreşim genliklerinin artması, bu frekansla eşleşme durumunda, rezonans frekansıyla eşleşmesi durumunda dışsal etkinin frekansının bu genliğinin, sistemi yani cevabının genliğinin artması şeklinde tezahür ediyor. Evet, şimdi kristal yapı ve akustik enerji yayılımına bakalım. Öncelikle burada şekilde görüldüğü gibi bir kafes kristal yapımız olsun, küp şeklinde. Bu zaten kitaptaki Isaac Bentov'un çiziminden esinlenilmiş bir çizim. Bu tabii ki de yani daha kavramsal, soyut bir görselleştirme amaçlı yapılmış. Burada kristal yapı ve akustik enerji yayılımı üzerine konuşacağız. Şimdi kemik dokusunda odaklandığımızı varsayalım. Burada büyütülmüş yapıda kristal kafes gibi düzenli bir durumda hizalanmış. Bu katı moleküllerden, yani katıyı oluşturulan bu moleküller yapı katıyı oluşturduğu için kristal bir düzenlemeyi ortaya çıkartıyor. Ve buna bir elektrik alanı uyguladığımızda, dışarıdan bir elektrik alanı uygulandığını varsayalım. Ve bu kemiğin kristal yapısı tepki veriyor buna. Yani küçülecek veya genişleyecek bu bağlamda. Tabii ki de etki doğrultusu, yönü ve şiddeti önemli. Burada ya genişleyecek bu kristal yapı bu elektrik alanının etkisi üzerinden, ya da daralacak. Burada iki farklı yön söz konusu. Tensörel anlamda. Şimdi bunun neticesinde ya bu moleküler kafes yapısı hacmi küçülecek veya genişleyecek. Bu bir karakteristik davranış, yani piezoelektrik malzemelerin karakteristik davranışı gibi modellenebilir. Belirli malzemeler burada mekanik strese tepki olarak bir elektrik yükü ürettiği için işte piezoelektriklik kavramı özellikle mineral içeriği nedeniyle kemik dokusunda bilinmekte. Kristalin içindeki atomların da bu ritimde titreştiği, yani bu moleküler düzenin şu notlar zaten her biri
şeyi temsil ediyor. Molekülleri temsil ediyor. Moleküllerin birbirleri arasında bağlanması. Burada da bu ritimle titreştiği için içerisindeki atomlar ve rüzgarda sallanan yani bir alana benzetilebilir bu. Katı bir matris boyunca akustik ve bu titreşim neticesinde de tepki olarak bir akustik dalgası, akustik enerji şeklinde ses dalgası yayıyor. Bunu söyleyebiliriz. Çok da küçük olsa. Ve bu da tabii ki de belirli titreşim özelliklerine sahip malzemelerin tasarımında kullanılan bir fenomen. Fizikte fononik kristallerle bağlantılı, yani bu kavrama da değinelim. Fononik kristaller. Daha sonra burada mikroskopik görünüm daha da büyüttükçe, yani şurada moleküler seviyeye de indikçe, moleküler seviyenin de içerisine indikçe moleküller atomlardan teşekkül ediyor. En sonunda da artık elimizde şöyle bir, onu yazalım, mikroskopik görünüm dedik. Burada da elektronlar ve atomik salınımlar var. Burada da yine kendilerine, yani sabit nokta etrafında titreşen elektronlar mevcut. Hani bizim burada elektronun şöyle bir çekirdek yapısı var. Bu proton ve nötron diyelim atomun. Bir de bunun etrafında elektron bulutları mevcut. Bu elektronların yörüngeleri itibariyle burada bulanık. Tabii ki de yapıda belirsizlik var, yani bir bulanık bir yapıda. Ve burada bu bulut salınımları da stokastik olarak diyelim temsil etsin. Ve atomik ve moleküler kuantum durumları için de bu temel teşkil ediyor. Daha sonra burada elektronların işte konumlandırılması dedik. Kafes içerisindeki komşu atomlarla etkileşimi ve burada malzemenin yine elektronik ve optik özelliklerine bağlı. Ve burada bu dinamikleri yansıtan tutarlı salınımlar mevcut. Ve parçacıkların senkronize olarak salındığı sistemler, yani kolektif uyaranlar uyarımlar altında ortaya çıkan. Burada yüksek düzenli ve düşük sıcaklıklı sistemlerde de süperiletkenlik ve Bose-Einstein yoğuşması gibi fenomenler mevcut. Yani biz burada genel kapsamda değerlendiriyoruz buradaki olayları fiziksel prensiplerine dayanarak ve de buna belirli şartlar altında gerçekleşiyor muhakkak. Ve atomik uzayda da bunlar rezonans sistemleri deniyor. Atomik uzayda da şöyle bir durum söz konusu. Biyolojik doku büyütüldükçe maddenin atomik ve atom altı alanlarına yönelik daha da temel seviyeye iniyoruz ve daha sonra da burada geniş miktarda boş bir alanla çevrili olduğunu görüyoruz. Mesela buradaki yapıyla, yani içerisindeki şuradaki yapının nötron ve proton olduklarını düşünelim. Proton ve nötronlar var atomun içerisinde. Bu dışarıda da elektronlar var. Şimdi buna kıyasla burası aslında çekirdek çok küçük, elektron bulutunun çapına kıyasla. Yani hidrojen atomu örneğini verelim. Hidrojen atomunun çekirdeği 1 milimetre büyüklüğünde olsaydı, çekirdekten bahsediyoruz. Şu 1 milimetre olsaydı, yani burada scale, yani var, büyütme oranı var. Analoji kurmak anlamında elektronun yörüngesi, yani yörüngesinin mesela dış yörüngesi diyelim şöyle 10 metre olurdu. O kadar geniş yani. 1 milimetre 10 metre. Tamamen boş. Bu alanda da ortasında, yani elektronların orbitallerinin dışında kalan alanda boşluk tabii ki de söz konusu. Yani büyük ölçekte bu katılık algımıza rağmen maddenin temel yapısı itibariyle boş olduğunu gözlemleyebiliriz. Ve burada bu kavram elektronlar gibi, parçacıklar gibi sabit noktadan ziyade alanların uyarımları olarak görülen kuantum alan teorisiyle uyumlu. Ve burada da atomik bileşenler ile görünen maddenin katılığının
katılığı fiziksel yoğunluğundan değil, elektronların çekirdeklere ve atomları birbirine bağlayan elektromanyetik kuvvetlerden kaynaklanmakta. Yani bizim bu katılık algımız, onu belirtelim. Katılık algısı elektronları çekirdeklere ve atomları birbirine bağlayan elektromanyetik kuvvetlerden kaynaklanır. Bir alan, bu da kuantum alan teorisiyle açıklanıyor. Kapsamında açıklanıyor. Ve burada çekirdek ve enerji alanlarında titreşimsel yapısı mevcut. Yani çekirdek ve enerji alanlarının titreşimsel yapısı mevcut. Ve bu da gölgeli bir titreşim olarak modellenebilir. Gölgeli bulanık bir titreşim. Yani hem atom çekirdeği düzeyinde hem de elektronlar seviyesinde bu bağlamda yine bu parçacıkların kendi alanları içerisinde parçacık ve dalga özelliklerini sergilemekte. Yani parçacık ve dalga ikilemi de var burada. Süperpozisyon durumunda tabii ki de burada dalga fonksiyonu şeklinde daha çökelmemiş gözlemlenmediğini varsayalım. Bunu anımsatıyor. Bu titreşim ve bulanıklaştırma işlemi çekirdekteki proton ve nötron gibi parçacıkların tam konumunun sabit olmadığı ancak olasılık dağılımları tarafından yönetildi. Yani bunlar bir olasılık dağılımları tarafından yönetiliyor. Parçacıkların olasılıksal doğası, yani buradaki dinamik hareketler olasılık dağılımları tarafından yönetiliyor. Burada da konum sabit değil. Konum ve momentum sabit değil. Yani bir belirsizlik var. Belirsizlik ilkesi de bağlamında Heisenberg'in. Ve bu bulanıklaşma işlemi titreşimlerin alanlar olarak uzayda uzandığı titreşimsel bir ağ oluşturuyor en sonunda. Bu yapı yine aynı şekilde genleşip daralma kafes yapısı hem de atomların kendi içerisindeki, yani bunu böyle fraktal yapı dediğimiz iç içe geçmiş bir titreşimsel ağ var. Titreşimsel ağ yapısı, matris mevcut. Titreşim alanı titreşimsel ağ diyelim. Ağ ya da matris. Peki burada atomik yapıları çevreleyen enerji alanları da mevcut. Ve yine kuantum alan teorisi kapsamında bunlar da söylenebilir. Maddeye ilişkin anlayışımız bu bağlamda kökten değişmekte olduğunu söylüyor. Yani bizim algıladığımızın tam tersi bir yapıda mevcut. Bu da Isaac Bentov bunu söylüyor, bunu vurguluyor. Bağlantılılık ve dış etkilere de duyarlılık söz konusu. Bu yapı itibariyle. Evet, şimdi de bu titreşim alanlarının bağlantılılığı ve dış etkilere duyarlılığı kavramları üzerinde duralım. Bu titreşim alanı bir alandaki küçük bir bozulma bile bu komşu alanları etkileyerek bir dalgalanma etkisi meydana getiriyor. Yani en ufak bir pertürbasyon bu noktada bir dalgalanma etkisine yol açıyor. Ve bu gözlem bir sistemdeki salınımların, mesela harmonik frekansta, bunu daha önce bahsetmiştik, veya yakınındaysa bitişik sistemleri etkileyebildiği rezonanslı kuplaja bir örnek. Yani sistemdeki salınımlar en sonunda bir harmonik bir frekansta, sinüzoidal olabilir bu ve yakınındaysa, bu frekansa yakınındaysa bitişik sistemleri etkiliyor. Burada da bir kuplaj meydana geliyor bunun sonucunda. Biyolojik dokularda genellikle hücreler ve moleküler yapıların bu küçük titreşimsel enerji transferleri yoluyla birbirlerinin durumunu etkileyebildiği rezonanslı özellikler sergiliyor. Yani burada hücreler ve moleküler yapılar bu bağlamda
yapılar şeye uyuyor. Bu harmonik frekanstaki titreşimlere, işte ortak eş fazla titreşimlere uyuyor. Örneğin sinir sinyallerine, mesela nöron hücrelerinde buradaki biyolojik bir şey durumu, titreşim ortak alan durumu mevcut. Yani nedir bunlar? Beyin frekansları, frekans bantları. Mesela biz konsantre olduğumuzda işte gamma frekansı, yüksek frekanslarda ne derler ona, titreşim, kolektif yapıların, nöronların kolektif yapılarının titreşimi söz konusu. Bu tabi farklı enerji, farklı duygu ve düşünce durumlarıyla ilişkili olan, konsantrasyon durumlarıyla ilişkili olan beyinde EEG sinyallerinin belirli frekans aralıkları var. Bunlar tabi bu nöronlar arası hücresel grupların, belirli nöron türlerinde hücresel gruplanmaların kolektif etkileşimi sonucunda meydana geliyor. Bu ortak alan ve sonucu ortaya çıkan titreşim moleküler yapı itibariyle. Ve daha geniş bir alanda da bu bağlantılılık biyolojik sistemin bir bölümünün davranışının tümünü etkilediği sistem biyolojisindeki kavramları yansıtıyor. Mesela bir sistemin bir bölümündeki uyum bozulursa bu uyumsuzluk diğer bölgelere de, komşu olan bölgelere de yankılanarak yansıyor ve buradaki bozukluklara ve uyumsuzluklara neden oluyor. Ve bu hücresel bozukluklar daha büyük ölçekte hastalık ve semptomları da yol açabiliyor. Patofizyolojik koşullarda paralellik gösterebiliyor. Yani bu tabii belirli bir etki alanı ve zaman, süre kısıtları da burada önemli. Değerlendirdiğimizde objektif bir şekilde, bir genel anlamda değerlendirdiğimizde ritmik ve rezonans sistemlerinin biyofiziksel sonuçlarını da inceleyelim. Burada vücuttaki yine belirli ritimler yer çekimi veya elektromanyetik alan gibi dış kuvvetlerle uyumlu hale gelebilir diye bir öneri ortaya koyuyor Itzhak-Bentov. Ve bu dış döngülerin fizyolojik ritimleri etkilediği biyolojik uyum kavramları burada söz konusu, bunlardan bahsediyor. Örneğin insandaki sirkadyen ritim, mesela sirkadyen ritim diyelim. Bu da 24 saatlik döngü. Günlük döngü. 24 saatlik gün döngüsü. Ve burada da mevsimsel değişikliklere de karşı adaptasyon olabilir. Yine dış koşullara karşı canlı organizmaların gösterdiği adaptasyonlar ve açık sistemler. Burada tabii ki de açık sistem dinamiği mevcut. Örgütlü biyolojik sistemler bağlamında. Ve diyelim ay ve güneş tarafından oluşan yer çekimi etkileri, elektromanyetik dalgalanmaların vücut ritimlerini etkilediği söylenebiliyor demiş. Ve kütle çekimsel rezonansta da işte gelgit etkilerinde de görüldüğü gibi belirli koşullarda biyolojik osilatörlerle etkileşime girmesi olasıdır diyor. Bilimsel anlamda olasıdır diyor. Evet, şimdi de elektromanyetik duyarlılık ve biyolojik rezonatörler kavramına değinelim. Elektromanyetik alanlar biyolojik dokular üzerindeki potansiyel etkisini daha fazla araştırdığımızda burada belirli radyasyon türlerine karşı diğerlerinden daha fazla tepki verildiği, vücudun daha fazla tepki verdiğini çıkarımını yapabiliriz. Buna ultraviyole radyasyonu emen, diğer türleri engelleyen işte cilt katmanlarında görülmesi söz konusu olabilir. Bunlar tabii ki de çeşitli dalga boylarında seçici geçirgenliğe karşılık geliyor. Dalga boyları kapsamında çeşitli belirli dalga boylarına geçirgenlik, seçici belirli diyelim şuna. Evet, ve burada da
tartışmamız yine insan psikolojisi anlamında da yine dış alanlara karşı etkileşimlerin olduğunu da vurguluyor. Psikofizyolojik tepkiler, mesela çevresel değişikliklere karşı hassasiyet, işte jeomanyetik aktivite gibi alanlardaki değişikliklerin ruh halini değiştirmesi, davranış değişiklikleri vesaire bunlarla ilişkilendirilebilir. Bu da yine ihtiyatla değerlendirilmesi gereken bir konu. Biyomanyetik duyarlılık ve organizmaların elektromanyetik alanları nasıl algılayabileceği konusunda bir tartışma söz konusu. Ve buradan hepsini toparlayacak olursak tutarlılık ve yaşayan bir matris anlamında bunları değerlendirebiliriz. Yani yaşayan bir matris. Burada tabii ortaya çıkış, yani emergent proseslerden de bahsedebiliriz. Ortaya çıkan koşullar makro seviyede ve ortaya çıkan durumlar. Bunlar tabii ki de biyolojik süreçlerin yine dalga benzeri özellikler gösterdiği sistemler içerisinde uyumlu olan, mesela faz kilitlenmeli olan biyolojik sistemlerdeki kuantum tutarlılıkları da söz konusu olabiliyor. Ve burada bu tutarlılığın yine enerji transferindeki verimliliğinde rol oynadığı da değerlendirme konusu, tartışma konusu. Bu noktada burada diyelim fotosentezde veya bu belirli titreşim modlarının fotosentezde veya işte DNA'daki etkileşimlerde, biyokimyasal etkileşimlerde fotosentez diyelim, DNA diyelim. Buradaki etkileşimlerde yer aldığı yani belirli titreşim modlarının etkisinin buradaki işlemleri, buradaki fonksiyonları gerçekleştirdiği veya şöyle diyelim, bu yapılar belirli titreşim modlarında titreştiğinde bu fonksiyonlar, belirli hücresel fonksiyonlar gerçekleştiği söylenebilir. Ve matris perspektifi bunun sadece parçaların toplamı değil, bir alandaki salınımların tüm sistemi etkilediği entegre bir enerji alanı olarak değerlendirmemizi söylüyor. Yani enerji alanı diyebiliriz buna. Biyolojik sistemsel düzeyde entegre. Bu görüşte işte vücudun elektromanyetik alanlarını inceleyen, bu alanlardaki bozulmaların sağlığı etkileyebileceği hipotezleri işte biyo alana katkıda bulunarak destekleniyor. O şekilde söylüyor Itzhak Bento. Biyolojik dokuya ilişkin anlayışımızda moleküler ve atomik perspektiften genişletilerek katı ayrı yapılardan akışkan, yani bu katı ve ayrı yapı algısı akışkan, rezonanslı ve birbirleriyle bağlantılı enerji alanı matrisine doğru bizi bir düşünce sistematiğine götürüyor. Ve biyolojik maddenin bu statik parçacıklardan daha çok organize bir alan olduğunu ve aynı zamanda kuantum mekaniği, rezonans ve alan teorisi prensipleriyle de uyumlu olduğunu söylüyor. Burada dış alanlar, yani bu bölümde, ilk bölümde bahsedeceğimiz, yine bu süper mikroskopla bakış bölümünün ilk kısmında bahsedeceğimiz son konuya gelelim. Bu da dış alanlar ve insan vücuduyla olan etkileşimleri. Yine burada vücudumuzu çevreleyen ve onunla etkileşime giren alan türleri var. Ve dünyanın statik elektriksel alanı diyelim, bu gezegeni saran nispeten zayıf ama her yerde bulunan bir alan. Dünyanın statik elektrik alanı diyelim. İşte vücudun ürettiği alanlar var. Elektrostatik alanlar, vücudun ürettiği. Biyolojik dokular içerisindeki etrafındaki iyon dağılımları. Bunlar da iyon dağılımlarından kaynaklanıyor. Dünyanın yine dedik manyetik alanı var. Jeomanyetik alan. Dünyanın manyetik alanı mevcut. Burada işte navigasyon sistemlerini etkiliyor. Ferromanyetik veya paramanyetik bileşenler içeren biyolojik dokularda da etkileşime giriyor. Yani iç içe geçen bunlar matrisler. Atmosferik elektromanyetik alanlar var. Atmosferik olaylardan kaynaklı elektromanyetik alanlar var. Burada işte görünür ultraviyole ışık, görünür ışık ve hatta kozmik kaynaklardan gelen yüksek frekanslı radyasyonların, X ışınları diyelim, olmak üzere geniş bir frekans aralığını kapsıyor.
Ve burada yer çekimi, aynı zamanda yer çekimi alanı mevcut ve Güneşin elektromanyetik alanları mevcut. Elektromanyetik alanlar mevcut. Burada da işte Güneş'e yakın gezegenlerin etkilendiği, Güneş ve yakın gezegenlerden gelen etkiler de elektromanyetik ortamı da etkileyebiliyor. Ve bu alanların her biri özellikle insanlar olmak üzere dünyadaki biyolojik sistemleri etkiliyor. Karmaşık ve etkileşimli bir kuvvet kümesine katkıda bulunuyor. Bunların toplamı, yani bunları bir kuvvet kümesi içerisinde değerlendirirsek bunların kendi birbirleri arasındaki olan etkileşimleri bizi entegre enerji alanına matris, yaşayan bir matris organizma şeklinde yaşayan bir matris kavramına götürüyor diyor. Tabii bunlar felsefi olarak da yapılan çıkarımlar. Yine biyolojik temelleri muhakkak, fiziksel biyolojik temelleri var, kuantum fiziksel temelleri var ve bu temeller doğrultusunda yeni bir bakış açısı, perspektif sunuyor bize Itzhak Bentov. Ve burada biyolojik sistemler çevrelerinden izole olmadığını söylüyor ve hücresel süreçlere katkıda bulunan ve hatta psikolojik durumları da etkileyebilen dış alanların sürekli olarak etkileştiği bir matristen bahsediyor. Evet, bu bölümde söyleyeceklerimiz bu kadar. Daha devam edeceğiz bu konuyu incelemeye ikinci bölümde. Dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.